Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Burada hediye gelen bir orkidemiz var. Ki saksı içerisinde güzel görünmesi için bu beyaz taşlardan bir yığın vardı. Ve orkideye hiçbir faydası olmayıp aksine köklerini görmemize engel olan bu taşların bir kısmını çıkardık. Maalesef zamanla bu çiçek dalı da kurumuş. Orkidenin sulaması yapılırken haftada bir veya 15 günde bir sulama diye bir şey yoktur. Bu orkidede bu hata yapıldığından çiçek dalının birini kaybetmiş. Geç kalınmış olunsa da genel bir bakım yapıp orkidenin kendine gelmesini sağladık. En azından tek kalan çiçek dalı ve çiçekleri sağlıklı. Orkidenizin çiçek dalı kurudu diye korkmayın. Düzenli bir bakım ile orkideniz yaşamaya devam eder. Şimdi bu orkidemizin sulama zamanı geldi ve nasıl sulayacağız onu izleyelim. Orkide su istediğini kök renginden belli eder. Orkidenizin köklerine baktığınızda kök rengi yaprakları gibi yeşil değil, aksine gri renkte ise sulama zamanı gelmiş demektir. Bulunduğu kaba veya başka bir kaba su doldurun. Kabın içerisine dolduracağınız suya ister kanalımdaki doğal gübrelerden, isterseniz de piyasada satılan orkide gübrelerinden karıştırabilirsiniz. Kök rengi gri olan orkideyi yaprakları suyun içerisine girmeyecek şekilde su dolu kaba yerleştirin. Suya susamış olan kökler ve orkide toprağı olarak kullandığımız ağaç kabukları suyu iyice emsin. Porselen kabında bulunup da bol bol su verilen orkide kökleri burada olduğu gibi su içerisinde nefes alamaz ve zamanla çürür. Köklerin çürümemesi için bulunduğu kabın dibinde su bırakmamaya çalışın. Orkidenizi yaklaşık 10 dakika suda beklettikten sonra çıkardığınızda kök renginin suyu emdiğini ve yaprak rengi ile hemen hemen aynı tona geldiğini görebilirsiniz. Bu renk köklerde yeterli miktarda suyun depolandığı anlamına gelir. İşte kök rengi bu şekildeyken tekrar sulama yaparsanız zamanla kökler çürür. Orkideye daldırdığınız kaptaki suyu boşaltın ve içerisindeki suyun tamamen süzüldüğünden emin olduğunuz orkideyi saksısına geri koyun. Şimdi diğer bakımına geçelim. Öncelikle kurumuş dalı keselim. Alkolle veya süt ile dezenfekte ettiğiniz bir makası bu iş için kullanabilirsiniz. Kurumuş dalı dibinden kesin ve orkideden ayırın. Daha sonra içerisine 2-3 damla limon damlattığınız içme suyu ile yaprakları silin ki üzerindeki tozdan arınıp gözenekleri açılsın. Özellikle yaprakların altını silin. Orkide havadaki nemden ihtiyacı olan besini yapraklarının altındaki gözeneklerden alır. Bu çiçek dalını da silin. Ama asla çiçeklerine su temas ettirmeyin. Orkide çiçeklerinin taç yaprakları suya karşı çok hassastır. Su temas ederse solarlar. Bu orkidemizin bakımı bitti. Şimdi direkt güneş görmeyen ancak bol ışık ve hava sirkülasyonu olan bir yerde tutabilirsiniz. Güneşi tül perde arkasından alması yeterli olur. Köklerini kontrol ettiğimizde kök rengi yeşil olan orkidemize bol bol su vermiyor ve kök rengi griye dönmeye başladığında suya daldırmayla sulamasını yapıyoruz. Orkide için doğal gübre yapımı ile ilgili videolara yukarıdan ya da açıklamalara ekleyeceğim linkten ulaşabilirsiniz. Eğer orkidenizin saksı dışarısında çok fazla hava kökü var ise ne yapmalısınız? Bunlar adı üzerinde havadaki nemi alıp orkideyi beslerler. Diğer bir işlevi ise ağaç gövdesine sarılıp orkidenin gerçek yaşam alanına tutunmasını sağlarlar. Orkide saksısını çıkardığımızda görüyoruz ki kökler gayet sağlıklı. Sulama düzenine dikkat ederseniz sizin orkidenizin kökleri de bu şekilde olacaktır. Şimdi eski saksısından bir boy büyük saksıya orkidemizi alacağız ki kökler daha rahat gelişsin.
Geniş saksıya aktarırken hava köklerinin bir kısmını da saksı içerisine sokuyoruz. Dışarıda 1-2 hava kökü haricinde diğerlerini saksı içerisine soktuk. Şimdi temiz orkide toprağını saksı içerisine sıkı bir şekilde doldurabilirsiniz. Orkide toprağını doldurduktan sonra saksıyı su içerisine daldırdığınızda zamanla hava köklerinin ucu parlak yeşil, kalan kısmı gri olacaktır. Tamamen yeşil olan çiçek dalı ile karıştırmayın. Hava kökleri saksı içerisindeki diğer kökler gibi zamanla suyu emen kökler haline gelecektir. Doğal ortamında olduğu gibi orkide hava köklerinin sarılacağı bir ağaç gövdesi olmadığından ve biz suni bir ortam olan saksıda yetiştirdiğimizden bu köklerin bazılarını saksı içerisine sokup saksı içerisindeki kökleri gibi suyu emip orkideyi beslemesini sağlamaktan başka çaremiz yok. Orkide detoks, kök bakımı, çiçek açtırma, köksüz orkide canlandırma gibi birçok video kanalımda mevcuttur. Doğru bakımla güzel orkidelere sahip olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Unutmayın ki orkideler 6 ayda bir çiçek açar. Çiçek açmadığı dönemde enerjisini toplar. İşte bu dönemde orkideyi iyi beslemek gerekir ki çiçek açtığında sağlıklı olabilsin. Bu videoyu paylaşın ki herkes görsün ve altına yorum yapın. En azından basit bir teşekkür veya bir öneri gibi geri bildirim yazın. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma yeni geldiyseniz abone olmayı ve zili aktif etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.